Selamlar. Narsist yani Türkçe karşılığı öz sevici insanlar mutlaka tanımamız gereken kişilik tiplerinden. Eğer farkına varmazsak, narsist insanlara nasıl davranacağımızı bilmezsek, bu hastalıklı kişiler bizi yiyip bitirebilirler, bizi sömürüp kullanıp bir kenara atabilirler. Narsistlik toplumun bütün kesimlerinde her yaştan insanda görülebiliyor. Toplum içerisinde görülme oranı her 100 kişiden 6 ya da 7'si narsist. Bu da hepimizin hayatında narsist birileri olabileceğini gösteriyor. Yine araştırmalarda narsistik kişilik bozukluğunun erkeklerde daha yaygın görüldüğü belirlenmiş. Bu yüzden narsistlik nedir, nasıl olur, nasıl iyileşir, nasıl biz bu narsist insanlardan korunuruz hepsine bakalım. Narsistik kişilik bozukluğu, empati eksikliği, ben merkezcilik ve abartılı bir öz önem duygusuyla ifade ediliyor. Kendilerinde asla kusur bulmayan, yıkıcı ve değersiz hissettiren insanlar bunlar. Narsistik kişilik bozukluğunun en belirgin özelliği kişinin kendini çok önemli, herkesten üstün, mükemmel ve eşi bulunmaz hissetmesi durumu. Kendilerine besledikleri çarptırılmış hayranlık ile hayatlarını sürdürüyorlar. Ancak her kendini beğenen de, her kendini üstünü gören de narsist olmayabilir. Dinimizde kesinlikle yasaklanmış, men edilmiş bir durum bu. Kendini üstün görmek kibre götürür, kibir şeytanlaştırır maazallah. Narsist kişilik bozukluğu ergenlik ve ergen yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkıyor. Sadece kişinin kendi hayatını değil, ilişkide olduğu insanların hayatlarını da mahvediyor, olumsuz etkiliyor bu insanlar. Bu davranış ve uyum bozuklukları kişinin aile, iş ve sosyal çevresinde sorunlara neden oluyor. Narsistik kişilik bozukluğunun belirtilerine bakalım şimdi tek tek. Birincisi, çevrelerinde hissettikleri bu kendini beğenme duygularının çoğaltılmasını bekliyorlar insanlardan. Etraftaki herkesin onu övmesini, yüceltmesini istiyor. Sürekli övgü bekliyor ve bunun için baskı ortamı kuruyor. Kendilerini çok beğeniyorlar. Ben merkezci kişilik özellikleri var. Dünya benim etrafımda dönsün istiyorlar. Diğer insanları küçümsüyorlar. Empati yoksunluğu yaşıyorlar. Duygusallıktan uzak bu insanlar. Diğer insanların ne hissettiğiyle, acılarıyla hiç ilgilenmiyorlar. Kişiliğini fazlasıyla büyütme, abartma var bu kişilerde. Başarıya ve güce bağımlı davranışlar sergilerler. Kendi başarılarını anlatmayı severler. Kendilerini eleştirilerin üstünde görüyor narsistler. Uyarsanız, eleştirseniz bile hiç umursamıyorlar. Manipüle edici davranışlar sergiliyorlar. Benciller, ikiyüzlü, içi dışı farklı, çıkarları için insanları kullanan, baskı altında tutan insanlar bunlar. Diğer bireyleri kendi kazanımları için kullanıyorlar. İnsanları sömürüyorlar ve ısrarcılar, ısrar ediyorlar. Kendisiyle aynı statüye sahip insanlarla arkadaşlık kurmak istiyorlar fakat bu gerçekleştiğinde bile önde olmak dürtüsüyle çevreleriyle yarış haline giriyorlar. Kendi yetenek ve başarılarını abartıp üstün görüyorlar. Sürekli haklı çıkacağı ortamı oluşturup onaylanmak istiyorlar. Yani aslında güvensiz insanlar içlerinde. Diğer insanları kendinden daha yeteneksiz, daha başarısız, daha az zeki ve daha az güzel buluyorlar. Kolay beğenmiyorlar. İnsanların kendine hizmet etme durumunda olduklarını varsayıyorlar. Tıpkı Yahudiler gibi. Kendisini toplumun parçası olarak görse de bu toplumun içerisinde özel muameleyi hak ettiğini düşünüyor, o toplumun en üstündeki kişilerden olduğunu iddia ediyorlar. Başkaları üzerinden var oluyorlar. Birilerinin üstüne basıp yükselmeyi seviyorlar. Narsist suçu başkalarında bulmaya bayılıyor. Profesyonel bu konuda. Yapar eder, suçu başkasına atar. En küçük eleştiri bile anlaşmazlığa, çatışmaya ve saldırgan davranışa dönüşebilir. Onu suçlayamazsınız. Kural tanımıyorlar, kurallara uymak istemiyorlar. Herkes kurallara uysun ama onlar uymasın. Mesela herkes onun arabasına yol versin ama o kimseye yol vermesin. Narsist bireyler için özür dilemek de çok zor. Özür dilemeyi istemiyorlar, sevmiyorlar, yapmıyorlar. Diğer insanların ihtiyaçları onlar için çoğu zaman önemli değil ve şefkat gösterme kapasiteleri çok düşük. Sorun doğuran davranışlarını değiştirme konusunda aşırı dirençli narsistler. Ona bu huyun kötü, şu davranışın hoş değil dersin ama onda yine aynı davranışları görürsün. Değiştirmek istemez, katı insanlar. Görünüşlerine çok önem veriyorlar. Dikkat çekici olma arzusu var bu insanlarda. Görüldüğü gibi pek çok rahatsız edici huyları olan insanlar bunlar. Zaten narsist kişilik tipi hastalıklı kişilik tipi olarak belirlenmiş. Neden narsist olunur? Yani bu insanlar nasıl bu hale geldi? Ona bir bakalım şimdi. Biliyorsunuz ki bütün hastalıklar, bütün psikolojik hastalıklar çocukluktaki travmalardan oluşuyor. Kişilik bozuklukları ebeveyn tutumları ile oluşur.
Katı ve sert ebeveynlerin imkansız beklentileri çocuğa yönlendirilmiştir. Çocuktan çok çalışan, çok başarılı, üstün vasıfta bir çocuk olması istenmiş olabilir. Çocuk sadece beklentileri karşıladığında takdir edilip sevildiğini hisseder. Bu çocuklara genelde sevgi gösterilmez ya da performansına, yaptıklarına bağlı olarak sevgi gösterilir. Her daim en iyi olması beklenen çocuk sonunda mükemmel dışındaki her şeyin kötü, yetersiz ve sevilmez olduğunu öğrenmiştir. Çocuğa karşı duyulan güzel duygular sadece belirli başarılarda gösterildiği için çocuk iyiliğin başarıda olduğunu düşünür. Bu çocuklar sıklıkla eleştirilir ve koşullu sevgiye maruz bırakılır. Bu tarz yetiştirilmeye maruz kalan çocukların temelinde küçükken yaşanılan değersizlik ve sevgisizlik gibi kavramlar vardır. Dışarıya karşı özgüven sahibi gözükse de içinde kendine güven kavramı kırılgandır ve bunu göstermek en büyük korkusudur. Bu aşırı kendini beğenmişliğin altında temelinde güvensizlik duygusu var, değersizlik duygusu var. Psikolog Preston Ni şöyle demiş: pek çok narsist küçük basit olayları hemen üzülür, derinlerde acı çekmek istemese bile kendini çirkin ördek yavrusu gibi hisseder demiş. Çok güzel bir özet geçmiş aslında. Dışarıya gösterdikleri bambaşka bir kişilik ama içeride kırılgan bir çirkin ördek yavrusu sendromu yaşıyor bunlar. Son yıllarda gençlerin sadece sosyal medyayı iletişim aracı olarak kullanmasıyla dijital oyun bağımlılığının narsist eğilimlere yol açtığı düşünülüyor. Bilgisayar oyunlarındaki o vahşi öldürmeler, kanlı sahneler çocuklarda merhametsiz bir kalp ve empati kuramayan bir beyin oluşturuyor. Aynı zamanda oyunu kazanıp herkesi öldürdükçe kendini yüceltiyor, aşırı kendini üstün görme başlıyor. Bu yüzden bu dijital oyunların acilen denetim altına alınması ve sınırlandırılması gerekiyor. Diğer bir neden de yeni nesil annelerin çocuklarını aşırı düşkünlükleri, aşırı fazla üstün insanmış gibi yetiştirmeleri ve enlerle büyütmeleri. Sen en harika olansın, en başarılı sensin, dünyanın en güzel kızısın gibi enler çocuklara iyi gelmiyor. Ama ne kadar enlerle büyütülürse büyütülsün yine de narsist olmak için değersizlik inancı gerekiyor. Tabii ki çocuğunuzu enlerle büyütmeyin ama en önemlisi onlara değerli olduklarını hissettirin. Sevgiyi onlara koşulsuz verin. Ne yaparsan yap, biz seni çok seviyoruz deyin. Narsistler mükemmel gözükürler. Yakın ilişkilerinde ve özellikle arkadaşları tarafından başta mükemmel gözükürler, sevilen, başarılı, övülen bir kişilik yapısı sergilerler. Fakat sevgiyi genellikle manipülatif davranışlarla almaya çalışırlar. Yani çıkarcı, menfaatçi, insanları kullanan tarzlarıyla gerçek kendilerini belli ederler. Mesela sizi kendisine hayran bırakır, siz ona yaklaşırsınız, sonra sizi kullanmaya, sömürmeye ve idare etmeye başlar. Her yaptığınızı kontrol eder. Önemli olan onun çıkarları, menfaati. Bu kişilerin yetiştirdiği kişilerde özgüveni düşük, kendini değersiz hisseden kişiler oluyor genellikle maalesef. Narsist bir babanın şizofren bir oğlu var mesela. Kendini Mehdi ilan etmiş, YouTube'da yayın yapıyor. Çünkü insan Rabbinin ruhundan üflendiği bir ruha sahip olduğu için bu kadar değersizleştirilmeyi kaldıramıyor. Beyni yeni bir pencere açıyor, yeni bir hayat oluşturuyor kendine ve buna da biliyorsunuz şizofrenlik deniyor. Bu kişiler size kendinize yaptıklarınızı değersiz, yetersiz hissettirir. Kişiyi yalnızlaştırma politikalarını kurarak üstünlük sağlamaya çalışırlar. Mesela bir kursa gidersiniz, bir şeyler öğrenirsiniz, onunla paylaşmak istersiniz, küçümser, beğenmez, hatta alay edebilir. Bir el becerisi kazanırsınız, mutfakta yeni bir şey denersiniz, bir şey örersiniz, boyarsınız, dikersiniz. Beğenmez, eleştirir, size kendisi daha iyisini biliyormuş gibi akıl vermeye kalkar. Sizi istediğiniz gibi takdir etmez. Takdir ediyormuş gibi yapar, eleştirir. Pişmanlık bir zayıflık göstergesi onlar için. İyice köşeye sıkışmadıkça pişman olmuyorlar. Geriye adım atmıyorlar. Mesela ellerindekini kaybedeceklerini anladılar ya da ilişki bitmek üzere yalnız kalacak. O zaman ancak geriye bir adım atabiliyor. Genellikle ilişkilerini emir ve komuta sistemine göre yürütmeye çalışır. Bunun dışına çıkıldığında ise öfkelenir, agresif davranışlar sergiler. Çocukluğunda baskıyla büyümüş biri böyle narsist birini hayatına çeker.
Niye? Yine kendisini yönetsin diye ve narsist insanlar da özgüveni düşük kişileri kullanırlar, yönetirler. Bu tip insanlar bazı dönemlerde sevgisini abartırken sevdiğini söylediği insanı deyim yerindeyse yerin dibine sokabilir. Özellikle ilişkinin başında sevgi doluyken zamanla ilişkinin seyrini değiştirerek acımasız ve kibirli bir insan oluverirler. İlaçla tedavi edilmesi de mümkün gözükmeyen bir bozukluk bu. Bu insanlar tedaviye dirençli çünkü iyileşmesi bir terapi sürecine bağlı ama kendilerinde bir sorun olduğunu düşünmedikleri için terapiye de gelmiyorlar. Narsist kişiler hayatlarında herhangi bir yıkım, kayıp veya sorun olmadığı sürece psikolojik destek almıyorlar. Çoğu zaman destek almayı bir zayıflık olarak görüyorlar. Ancak kişilik bozukluğu nedeniyle kaygı bozukluğu ve depresyon yaşayabilirler. Bu sorunları için terapiye başlanır ve narsistlikleri de çocukluk travmalarının çözülmesi sonucu iyileşebilir. Narsistik kişilik bozukluğu olan birine nasıl davranmalıyız? Yani narsistlerle nasıl baş edebiliriz? Birincisi, narsist bir insana karşı davranış sınırları belirgin hale getirilmeli. Yani duygusal ve psikolojik anlamda bütün manipülatif davranışları sınırlandırılmalı ve izin verilmemeli. Yani insanları kullanma, kontrol etme, emir altına alma, çıkarlarına göre onlara davranma eğilimleri fark edilmeli ve kabul edilmemeli. Mesela fark ettiniz ki hayatınızdaki kişi sizi kullanıyor, kontrol ediyor, sömürüyor, değersiz hissettiriyor, size önem vermiyor. Onun dediklerini yaptığınız sürece iyisiniz. Bu kişi çıkarcı, ben merkezci biri. Bu kişi eşiniz de olabilir, anne babanız da olabilir, hatta çocuğunuz da olabilir, ortağınız olabilir. Bu kişilerin davranışlarına sınır koymak gerekiyor. Bu kişiler çocuklara karşı da sert ve acımasız olabilirler. Çocukların mükemmel, başarılı olması için baskıcı ve sevgisiz davranışlar gösterirler ve bunun en doğru yöntem olduğunu savunacaklardır. Onlar sevgiyi, takdiri ancak başarı olursa verirler. Bu yüzden sizi de baskılayabilirler. Çocukların annesi olarak güçlü olup bu duruma müdahale etmek size düşüyor. Bu yüzden yani güçlü olup karşı koyabilmek için özgüveninizi artırmalısınız. Hayır deyip karşı koyacak kudrete sahip olmalısınız. Özgüven güçtür, kuvvettir, yaydığınız yüksek kaliteli enerjidir. Bu insanlara yansır. Eğer çatışmalara göğüs geremeyip sürekli bir kavga, gerginlik ortamı oluyorsa ona bir terapistten yardım alması için ısrar edebilirsiniz. En son çözüm ayrılmak olabilir. Ya da narsist olan babanız ya da anneniz ise bunun bir kişilik bozukluğu olduğunu bilerek davranın. Onların bu baskılarını ciddiye alıp da kendinizi yaralamayın. Mümkün olduğu kadar ilişkilerinizi kısa mesafeli tutun. Kavga ortamı oluşmaması için onlarla bir şeylerinizi pek paylaşmamaya çalışın. Sizi ezmelerine ve gereksiz yere sizi kumanda etmelerine izin vermeyin. Eğer psikolojik olarak güçlenir, özgüven sahibi olursanız yaydığınız enerjiniz, auranız değişeceğinden artık bu insanlar size eskisi gibi davranamazlar. Sizin yeni güçlü enerjinizden çekinip duracaklardır. Zira narsistler özgüvenli, güçlü karakter olan insanları kullanamadıkları için uzak dururlar, geri çekilirler. İkinci olarak onu kaybetme korkusu ile yaklaşıldığı gösterilmemeli ve hissettirilmemeli. Eğer bu sizi değersizleştiren kişiyi kaybetme korkunuz varsa altında yatan sizdeki neden belirlenmeli. Neden onu kaybetmekten korkuyorsunuz? Maddi bir sorun mu? Ona bağımlı mısınız? Çocuklarım var, ayrılamam diye bir düşünce mi hakim? Ama çocuklarınız böyle daha tehlikede olabilir. Yalnız kalmaktan mı korkuyorsunuz? Terk edilme korkunuz mu var? Böyleyse kendi ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi bırakıp diğer insanlarla ilgilenmeye odaklanırsınız. Terk edilme korkusu ve kendini feda etme ile ilgili videolarımı izleyebilirsiniz. Aşağı linkini koyayım. Sorun maddiyatsa bir an önce yeteneklerinizi değerlendirip kendi geçiminizi sağlayacak atılımlar yapabilirsiniz. Önce korku ve çaresizlik hissedebilirsiniz ama ayağa kalkanın yardımcısı Allah'tır. Silkelenin ve harekete geçin. Yeteneklerinizi açığa çıkarın. Bizler Allah'tan başka hiç kimseye muhtaç değiliz. Bir de eller ne der ciddi bir sorun. Başkalarının sizin için söyleyeceklerini önemsiyorsanız adım bile atamazsınız. Aynı hayatı yaşamaya devam edersiniz. Çocuklarınızı mahvedersiniz.
Boş verin. Eller 3 gün konuşur, unutur. Siz kendinizi ve çocuklarınızı güzel bir hayata ulaştırmak için bu despot insana bir dur deyin, gayret gösterin. Ona bağımlı olmamak için bütün şartları iyileştirmek için kolları sıvayın. Narsist, sadist ya da despot bir insanın karşısında suçluluk, değersizlik, yetersizlik gibi duygulara kapılmamalıyız. Narsist kişiliğin egosunu besleyici görev edinilmemeli. Siz ne kadar mülayim oldunuz, alttan alan, her dediğine peki, tamam, evet diyen biri oldunuz, o sizi o kadar kontrol eder, ezmeye çalışır. Bu yüzden lütfen kendinizi değerli ve yeterli hissetmek için eğitimler alın. Kendinize terapi yapın. Videolarım var bu konuda, kitaplarımı da okuyun. İnşallah çok faydasını göreceksiniz. Çünkü kendi özgüveninizi yükseltmek, geçmiş travmanızı temizleyip değerli hissetmek sizi bir narsistin aşağılamalarından veya tetiklemelerinden koruyacaktır. Bu tür insanlar çocuklarınızın, torunlarınızın da hayatına girebilir. Bu konuda ne kadar bilgili olursanız o kadar onlara da yardımcı olabilirsiniz. Yol gösterebilirsiniz evlatlarınıza. Narsist, sadist ya da despot birini değiştirme ve düzeltme çabasına girildiği zaman onu suçlayıp eleştirirseniz sizi değersiz hissettirmek için o da size sözde ya da başka türlü saldıracaktır. Mümkün olduğu kadar onu suçlayıcı tartışmalara girmeyin. Sonuç ancak sizi üzer, o değişmez. Narsist bir insana karşı olumlu ya da olumsuz hissedilen duygular net bir şekilde ifade edilmelidir. Ancak suçlamadan, yargılamadan. Mesela, bana böyle davranmanı istiyorum. Beni eleştirmeni değil, beni takdir etmeni istiyorum. Şu an üzgünüm, beni teselli etmeni istiyorum. Bana emir vererek konuşmak yerine yapar mısın de, getirir misin de. Boyadığım bu kutuyu beğendiğini söylemeni istiyorum gibi cümleler kurulmalı. Yani ben diliyle konuşunca suçlama da olmaz. Kendinize bir bakın şimdi. Nasıl birisiniz? Çok boyun eğen, fazla itaatkar biri misiniz? Boyun eğmek, idare etmek, uyumlu olmak, fedakarlık yapmak dengede olduğu sürece iyi huylar ama fazlası zarar verir. Bu yüzden fazla boyun eğici kişiler manipülatif, yani kendi çıkarı için karşı tarafı kullanan, ezen ve istismar edici insanları hayatlarına almakta ve onlara boyun eğmektedirler. Hatta bu fazla sessiz, itaatkar insanlar bu baskıcı insanlar tarafından suçlanmaktan, ceza almaktan, yaptırımdan korkarak daha da içe kapanabilirler. Kendilerini ifade etmeyi bırakırlar. Yaptırımdan kaçmak için gizli saklı işler yapıp yalan söylemeye başlarlar. Bu kendini değersiz gören, özgüveni düşük kişiler öfke ve terk edilmekten kaçmak için kendi isteklerini hiçe sayar veya kendi isteklerini karşısındaki insanın istekleriyle değiştirirler. İhtiyaçlarını ve duygularını bastırırlar. Bazı kişiler de kendilerinin kusurlu, kötü, istenmeyen ve işe yaramaz olduğunu düşünürler, başkalarını yüceltirler, kendilerini beğenmezler. Eleştiriden kaçmak ve sevilmek için her şeyi hatasız yapmaya çalışırlar. Bu nedenle de hayatlarındaki narsist eleştirel olduğunda kabul etmek için ellerinden geleni yaparlar. Boyun eğip kendi ihtiyaçlarından vazgeçip hayatlarındaki narsiste odaklanırlar. Var olan durumunuzu bilmek, onları çözmek, narsist ile, despot ile baş etmek sürecinde oldukça etkili. İlişkide sınır koymaya çalışmak önemli. Bu sınırları korumak zor olsa da ısrarlı bir şekilde kendi isteklerinizi dile getirmek ve ben de buradayım diyebilmek gerekiyor. Beklentilerinizin, duygularınızın ve davranışlarınızın varlığını fark ettirmek için çalışmak gerekiyor. Geri adım atmayın, vazgeçmeyin. Allah bir derdi, dermanını da yanına koyarak verir ve sizden gayret ve sebat ister. Öğrenmek ve hayata geçirmek en önemli erdem. Şimdilik bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.